Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir gluten tarifiyle yine karşınızdayım. Hiç bekletmeden hemen tarifimi uygulamaya başlıyorum. 2 adet taze soğanım var, ince ince onları kıydım. 1 adet yeşil biber ve kırmızı biber de kullanacağım. Öncelikle çekirdeklerini çıkarıyorum. Bu tarz tariflerde çünkü çekirdeklerinden çok hoşlanmıyorum. Zaten lezzetli de olmuyorlar. Gördüğünüz gibi şimdi onları da doğruyorum. Büyük olmamasına dikkat edin. Çünkü sonuç olarak bir graten yapacağız ve çok iri olması ağza çok hoş gelmeyecektir. Kırmızı biberimi de yine çekirdeklerini çıkardım ve onları da doğruyorum. Gerçekten tam bir görsel şölen. Şimdi bir tavamı zeytinyağı ile yağlıyorum ve bu hazırladığım sebzelerimi bir miktar onu da pişiriyorum. Yaklaşık 2-3 dakika kavurmanız yeterli olacaktır. Sonrasında yine 2 adet havucum var ya da bir büyük boy havuç da kullanabilirsiniz. Rendenin iri tarafıyla onları rendeliyorum. Bir küçük boy beyaz lahanam var. Büyük boy lahananız varsa evde yarısını kullanabilirsiniz. Onu da yine rendenin iri tarafıyla rendeliyorum. Bu tarz tariflerde rende kullanmak biliyorum biraz zor. Aslında siz doğrayıcı da kullanabileceğimi düşünüyorsunuz. Ama doğrayıcı biraz sebzelerin suyunu çıkardığı için özellikle graten tarifinde ben rendelemeyi tercih ediyorum. Taze soğan ve biberlerim biraz kavruldu. Onları hemen bir kaba aldım. Şimdi yine aynı tavayı kullanacağım. Hiçbir mahsuru yok. Havuç ve beyaz lahanayı da bir miktar zeytinyağıyla 3 ya da 5 dakika kadar kapağını kapatıp kavuruyorum. Karabiber çok yakışıyor. Yine bir tatlı kaşığından biraz daha az karabiber dökebilirsiniz ama tamamen sizin damak zevkinizle ilgili, daha az da olabilir. Hiç kullanmayabilirsiniz. Tuz miktarını da öyle yine size bırakıyorum. Az önce pişirdiğim malzemeler ve bu malzemeyi karıştırıyorum şimdi. 50 gram kadar kaşarım var. Onu da rendeliyorum. Yani göz kararı, siz istediğiniz kadar da kullanabilirsiniz. Bir kasede 4 adet yumurtayı çırpıyorum şu anda. İçerisine ben kekik tercih ettim kullanmayı ama yeni bahar tercih edebilirsiniz. Siz istediğiniz tüm baharatları tercih edebilirsiniz ama kekik gerçekten çok yakışıyor. 4 yumurtanın içerisine bu baharatlarla birlikte kaşarı da koyuyorum ve bir güzel çırpıyorum. Siz pul biber de toz biber de ilave edebilirsiniz. Ne isterseniz yine tamamen sizin damak zevkinize bırakıyorum. Sonrasında diğer malzemeleri kavurmuştum ve bekletiyordum. Onların üzerine bir yumurta ve kaşar karışımını da ilave ediyorum. Ve tekrar bir güzel karıştırıyorum. Fırına sürmek için bir borcam kullandım ama önce borcamımı bir güzel tereyağıyla yağlıyorum ve sonrasında bu muhteşem karışımı üzerine bir güzel yayıyorum. 25 dakika sadece 220 derece fırında pişiriyorum ve görüntüsü işte bu gördüğünüz gibi harika. Tek başına da çok yeterli. İnanın çünkü çok sağlıklı. Birçok sebze bir arada benim önce gözüme hitap etmeli. Aslında bu da göze hitap eden en güzel tariflerden bir tanesi. Tek başına da yiyebilirsiniz. Garnitür olarak da kullanabilirsiniz. Misafirlerinize ikram için akşam 5 çayında da kullanabilirsiniz. Hatta sabah kahvaltısı için bile gerçekten çok lezzetli bir öğün. Daha fazla tarif için kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tam videomu bitirirken gördüğünüz gibi Sarı da yanıma geldi. Sarı benim kedim, aslında bir evladım. Eminim bütün hayvan sevenler bu noktada beni anlayacaktır. Benim tattığım yiyeceklerden Sarı'nın tatmasında hiçbir mahsur görmüyorum. Ve evimin hijyenini, aynı zamanda Sarı'nın hijyenini, mutfağımda bu işlemleri yaparken tamamen her şeyin hijyenini emin olun çok üst seviyede zaten sağlıyorum. Bundan dolayı bir endişeniz olmasın. Ama Sarı benim evladım olduğu için ona da yaptığım yiyeceklerden tattırıyorum. O da gerçekten severek yiyor. Ayrıca bu konuda da sizden de yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın.